26 Nisan 1986 Cumartesi günü. Bundan tam 35 yıl önce Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarında bulunan Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe akıl almaz bir nükleer kaza gerçekleşti. Bu kaza, insanlık tarihine dünyanın en kötü kazalarından biri olarak yansıyacaktı. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 35 yıllık bir felaketin yıl dönümünde o gün neler yaşandığını ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Çernobil felaketi. Çernobil felaketi 26 Nisan 1986 Cumartesi günü Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe meydana gelen bir nükleer kazadır. Hem maliyet hem de kayıplar açısından tarihteki en kötü nükleer felaket olarak kabul edilir. Felaket, uluslararası nükleer olay ölçeğine göre 7 olarak derecelendirilir ki bu maksimum şiddettir. Bir diğer maksimum şiddetli nükleer enerji kazası da 2011'de Fukushima'da meydana gelen kazadır. O gece neler yaşandığını anlatmadan önce olayı anlayabilmek için gelin birlikte kısaca nükleer enerjiden nasıl elektrik üretildiğine bakalım. Nükleer santrallerin elektrik üretme biçimleri aslında kömür veya gaz santrallerinde üretilme biçiminden çok da farklı değildir. Temel fark yakıtın bu fosil yakıtlar yerine ısı üreten nükleer reaksiyonların olmasıdır. Bu reaksiyonların ürettiği ısı suyu ısıtmak ve bir türbini döndürmeye devam eden buhar üretmek için kullanılır. Bu da elektrik üreten bir jeneratörü çalıştırır. Türbini çalıştıran buhar soğutulur ve tekrar suya yoğunlaştırılır. Bu daha sonra reaktörden sürekli olarak geri dönüştürülebilir. Normalde biri kaynayan su, diğeri de basınçlı su olmak üzere iki tip reaktör vardır. Ancak Çernobil'deki bu reaktör RBMK adlı farklı bir tür reaktördü. Peki bu reaktörün çalışma mekanizması nasıldı? RBMK'da reaktör çekirdeğindeki yakıt çubuklarında bulunur. Bunlar topaklar halinde paketlenmiş ve zirkonyum metal bir tüp içinde kapatılmış uranyum oksit peletlerinden oluşur. Uranyum farklı formlarda veya izotoplarda bulunur. Yakıttaki uranyumun çoğu uranyum 238'dir. Ancak küçük bir yüzdesi uranyum 235'tir. Uranyum 235 nükleer füzyona uğradığı için yakıt olarak işte bu küçük yüzdelik kısım kullanılır. Nükleer füzyon kısaca bir atomun nötronlarının çarpışarak iki küçük atoma bölünmesidir. Bir atom iki küçük atoma bölündüğünde ve bunu yaparken çok fazla enerji açığa çıkarır. İşte reaktörde bu enerji kullanılır. Bu işlemler aşırı riskli ve radikal olduğundan hızlıca kontrolden çıkabilir ve felakete neden olabilir. Bu yüzden kontrol edebilmek adına kontrol çubukları konulmuştur. Bu kontrol çubukları olası bir durumda reaktöre indirilir ve çubuklar nötronları emerek reaksiyonu yavaşlatır ve hatta durdururlar. Şimdi gelin kazanın neden olduğunu inceleyelim. 25 Nisan'ı 26'sına bağlayan gece Anatoly Dyatlov yani baş mühendis ve ekibi Çernobil nükleer santralinde 4 numaralı reaktörde test yapacaktı. Test senaryosu bir elektrik kesintisi sırasında reaktörü nasıl çalışacağını görmek, yedek jeneratörler devreye girene kadar soğutma suyunun reaktörü idare edip edemeyeceğini kontrol etmekti. Saat gece 1:23'te test başladı. Elektrik kesintisini canlandırmak için kontrol çubukları yarıya kadar indirilecek ve sanki o an kesinti olmuş gibi davranılacaktı. Ancak mühendisler çubukları yarıdan daha fazla indirdiler ve reaktörün gücünü gereğinden fazla kestiler. Bu durumdan kurtulmak için bu sefer de çubukları tek tek kaldırmaya başladılar ve 6 çubuk kalana kadar tüm çubukları kaldırdılar. Bu önerilen ve yasal olan sınırdan bile çok fazlaydı. Reaktöre aşırı su pompalanıyor ve göstergeler uyarı veriyordu. Ancak mühendisler bu uyarıları önemsemedi ve test durdurulmak yerine devam edildi. Reaktörün gücü artık inanılmaz şekilde artıyordu ve bir şeyler yapılmalıydı. Test başladıktan 36 saniye sonra reaktör durdurulmaya hazırlandı. Dyatlov'un emriyle operatör acil durum butonuna bastı. Normal şartlarda bu buton koruyucu çubukları harekete geçiriyor, bu çubuklar da reaktörü durduruyordu. Ancak bir anda işler tam tersine döndü ve çubuklar durdu. Reaktörün gücü ve basıncı hızla artmaya başladı. Öyle ki 46 saniye sonra göstergeler patlama noktasına geldi. Bir anda bir patlama sesi duyuldu ve bina temelden sallandı. Kirişler patlıyordu. Herkes şoktaydı. Neler olduğunu hala anlayamamışlardı. Reaktör iyice kızışıyordu. Neden sonra ikinci patlama da gerçekleşti. O sırada Dyatlov olayın gerçekleşme sebebini gördü. Reaktörü durdurması gereken koruyucu çubuklar sıkışmış ve yarı yolda kalmıştı. Dyatlov iki operatöre emir vererek el kumandalı aletlerle çubukların yerine getirilmesini istedi ve operatörleri yolladı. Ancak operatörler kontrol odasından çıkar çıkmaz verdiği kararın korkunç bir hata olduğunu anladı. Çubukların el yordamıyla yerine getirilmesi imkansızdı. Olaylar gitgide kötüleşti, elektrik kabloları eriyip kısa devre yapıyordu. Borular
Bombalar patlıyor ve her yere sıcak su fışkırıyordu. Her yeri buhar kaplamıştı. O sırada orada bulunan herkes ölümcül dozda radyasyonu çoktan vücutlarına almıştı bile. Ancak bu radyasyondan öleceklerini düşünmekten çok felaketi önlemek için ellerinden geleni yapmayı yeğlemişlerdi. Ancak ne yapılırsa yapılsın olayın bilançosu büyüktü. Öyle ki tüm dünya bundan payını alacaktı. Yakındaki Pripyat şehri hemen boşaltılmadı. Kasaba halkı kaza esnasında ve sonrasında olanlardan tamamen habersiz olağan işlerine devam ettiler. Ancak patlamadan birkaç saat sonra düzinelerce insan hastalandı. Daha sonra kontrol edilemeyen öksürük ve kusma nöbetleriyle birlikte şiddetli baş ağrıları ve ağızlarında metalik tatlar bildirdiler. 27 Nisan günü saat öğlen 11'de tahliyeyi başlatmak için otobüsler Pripyat'a gelmişti. Tahliye 14.00'da başladı. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Peki kazadan kimler sorumlu tutuldu? Olay sonrası devlet tarafından yapılan soruşturmada o gece çalışanlar sorumlu görülüp olayın tamamen insan kaynaklı yapılan hata sonucu gerçekleştiği kanısına varıldı. Komünist sistemin ürettiği makinelerin hatası söz konusu olamazdı. Ancak Anatoly Dyatlov aksini iddia ediyordu ve asıl sorunun makinelerde olduğunu söylüyordu. Dyatlov'a göre facia yıllardır geliyorum diyordu. Devlet de uyarılmıştı fakat konu hakkında hiçbir şey yapılmamıştı. Facia gerçekleşip olan olduktan sonra da bütün suçu o gece orada çalışanlara atmak yapılacak en kolay şeydi. Zaten çoğu o gece orada can vermişti. Geri kalanı da ölümcül dozda radyasyonu yemişti. Dyatlov asıl suçlu olarak görünen adamdı. Vardiyadan o sorumluydu ve butona basma emrini de o vermişti. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak hastalığı sebebiyle 3 yıl sonra serbest bırakıldı. 13 Aralık 1995 tarihinde olayın üzerinden 9 yıl geçmişken vefat etti. Peki bu kazanın sonuçları dünyaya nelere patladı? Etrafa 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit büyüklükte radyasyon yayıldı. Faciadan sonra doğrudan 31 kişi hayatını kaybetti. Bağımsız araştırmalar dolaylı olarak 200 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 1250 kişi de olayın şokuna dayanamayıp intihar etti. Facianın etkilerini ortadan kaldırmak için Sovyetler Birliği'nden 600 ila 800 bin kişi görevlendirildi ve bu görevlilerin yaklaşık 70 bini kalıcı olarak sakatlık yaşadı. 50 bin kişilik Pripyat şehri terk edildi. Şehir şu an ölü şehir olarak adlandırılabilir. Uzmanlar 20 bin yıl daha yaşanabilir
yaşanılabilir bir ortamın olmayacağını söylüyor. Kazadan sonra yüz binlerce çocuk sakat olarak dünyaya geldi. Kanser vakalarının arttığı iddia edildi. Durumdan bitkiler ve hayvanlar da etkilendi. Sadece o şartlara ayak uydurabilecek bitkiler hayatta kalabildi ya da sonradan ortaya çıktı. Ülkemizde de özellikle Karadeniz taraflarının etkilendiği, yağan yağmurların radyasyonlu olduğu için çayların ve diğer bitkilerin radyasyon kaptığı, bu yüzden kanser oranlarının arttığına dikkat çekildi. Günümüzde yaklaşık 4000 kilometrekarelik bir alan terk edilmiş durumda. Santralin yakınlarındaki Pripyat kenti artık bir hayalet şehir. Radyoaktif kirliliğin olduğu bölgede tarım ve yeni yapılaşma yasak. Yasak bölgeye 30 kilometre mesafede polis kontrol noktaları var. Buna rağmen birçok kez soygun ve yağmalanma yaşandı. Hayalet şehirde değerli eşyaların çalınmadığı neredeyse tek bir daire bile kalmadığı belirtiliyor. Çernobil nükleer santralinin işleyen son reaktörü 15 Aralık 2000 tarihinde kapatıldı. Nükleer facianın yaşandığı reaktörün enkazı, radyoaktif sızıntıyı engellemek için 2016 yılında 275 metre genişliğinde ve 180 metre uzunluğunda ve 36 bin ton ağırlığında dev bir çelik kalkanla örtüldü. Bu kalkanın sızıntıyı 100 yıl önleyeceği öngörüldü. 1,5 milyar dolara mal oldu. Çernobil hakkında 2019 yılında HBO tarafından çekilmiş 5 bölümlük mini belgesel serisini izleyebilirsiniz. Dizide olay sonrası devletin izlediği politika, yapılan yanlışlar, alınmayan önlemler, yaşanan felaketin boyutu başarılı bir şekilde ekrana yansıtılmış. Bilgi öküzleri olarak bugün size anlatacaklarımız bu kadardı. Daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.